Neye geldik? Kanlı Kilise'ye. Burası Santa Teresa. Herkese merhaba. Ben Işık. Bu da benim ilk seyahat vlogum. Şu an Rusya'dayım. St. Petersburg metrosundayım. Metroya havaalanından 39 numaralı otobüslerle geldim. Gelmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda para değiştirdiğim için otobüse bindim. Bu arada otobüslerde kart geçiyor. Ben kart bastım. Yani parayı harcamadım. Parayı metroya girerken buradan alırken harcadım. Otobüslerde Mastercard bilmiyordum geçtiğini ama bastığımda kartımı okuttuğumda geçti. Yani buraya nasıl geldiğimden bahsedeyim. Yani St. Petersburg'a Sabiha Gökçen'den ya da İstanbul Havalimanı'ndan her yerden uçuş var. Özellikle St. Petersburg'u tercih ettim. Çünkü buradan başlayıp sonra Moskova'ya gidip sonra Rusya'nın içlerine doğru devam etmeyi düşünüyorum sonrasında. Çok rüzgar var bu arada ya. Burası çok garip bir havası var. Geldiğimden beri, sabahtan beri hem yağmur yağdı, hem rüzgar çıktı, hem böyle oldu. Oh! Çok güneşli ve çok rüzgarlı bir havası var şu anda. Rusya biliyorsunuz ambargo altında bir ülke ve kredi kartlarının neredeyse hiçbirisi kullanılmıyor. Yapılmıyor. Birazcık tedirgindim bu yüzden. Çünkü kart kullanamayacak olmak insanı uzun bir süreliğine yanında bol nakit taşıması gerektiriyor. Bu yüzden biraz tedirgindim. Ama yetecek gibi, bakalım. Havaalanından St. Petersburg'un merkezde benim kaldığım hostel şu anda. Aktarma, bir otobüs bir de geldim. Metro ile geldim. Aktarma yaparak geldim. Otobüs direkt aslında hemen kalkıyor. Yani uçaktan indiğinizde hemen çıktığınız halde 39 ve 39 olması lazım. Mi okunuyor? Onlar da Z mi? Epsilon var ya, Epsilon. Aynen 39 Epsilon. O ikisi Moskovskaya metro istasyonuna gelirsiniz. Oradan metro istasyonundan çok rahat bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Dışarıda bir şeyler oluyor ama bir sürü neyse bunlar geçsinler. Sonra biz devam ederiz. Metroda da başka bir kız yardımcı oldu bana. Yani ben birazcık kioskun önünde can çekişiyordum. Kız da sağ olsun can çekiştiğimi görünce yardım etmek istedi. Ve benim 3 binişlik bilet aldı benim için. O öyle yardım etti. Metroya da öyle bindim. Sonrasında zaten hostelime geldim. Biraz yürüdüm ve hostelime gelmiş bulundum. Şimdi hostelden çıktım. Birazcık şehri dolaşacağım. Şöyle dışarıya sizinle beraber biraz gezelim. Ve herkes kırmızı ışıkta bekliyor. Hiçbir araba geçmesin dahi herkes yayaya kırmızı yanarken bekliyor. Nehir kenarından yürümek istiyorum ya. Karşıya geçmek istiyorum. Şimdi biraz şehri gezeceğiz. Aslında bugün böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum. Yani bugün şehri gezebileceğim bir düşünmüyordum. Video yapabileceğimi düşünmüyordum. Ama hazır yani gelirken yaşadıklarımı da biraz anlatmak için hem de
birazcık şehri de tanımak için öncesinden bir şeyler çekmek istedim. Burada şey yok. Yani şu anda beni en çok sıkıntıya düşüren ve en sevmediğim olay hat kullanamamamız. Belki biliyorsunuzdur, yani Rusya'da turistlerin telefon hattı alması imkansız gibi bir şeye yakın şu anda. Bu yüzden ben kendi hattımı yurt dışında açtırmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef benim telefonum eSIM de desteklemiyor. Hiçbir eSIM uygulamasını desteklemiyor. Ama sizin telefonunuz destekliyorsa buraya geldiğinizde herhangi bir eSIM uygulamasını indirip onların tabi kendi şeyleri oluyor. Paketlerine göre hangisi daha uygunsa sizin için onu indirip onu kullanabilirsiniz. Ben hiçbirini indirip kullanamıyorum. Böyle Vodafone'un hesabına kaldık yani. Nasıl rüzgar var. Sabah indiğimde yağmur yağıyordu. Sonra otobüsten bir indik, her taraf sıcacık. Şimdi de deli gibi rüzgar var her tarafta. Yani 24 saatte 4 mevsim yaşıyor şehir gibi geldi bana. Şimdi bu benim ilk seyahat vlogum. O yüzden sanki böyle her şeyi biliyormuşum ama hiçbir şeyi anlatamıyormuşum gibi geliyor. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım ama inşallah rüzgardan da şeyden de sesler gelir yani. Ses alması zor olacak. Sanki konuşuyorum ama konuşuyorum, anlatamıyormuşum gibi geliyor böyle zamanlar. Bir de çok rüzgar var ondan ya. Ay bu nehir çok güzel. Bu nehir turunu belki ben de yaparım bir gün. Burada çok zamanım yok. Bir hafta belki. Bir hafta kalırım belki. Sonrasında Moskova'ya, sonrasında da daha Rusya'nın içlerine doğru gitmeyi düşünüyorum. Bu şehre bir de Rusya'nın Venedik'i diyorlar. Bence az bile diyorlar. Yani hani bu şehre, Venedik bu şehrin yanında çok da büyük bir şey gibi durmuyor. Bu çok güzel bir estetiği var. Daha ilk günüm ama bunu görebiliyorum. Sokaklardan, caddelerden, dönen kavşaklardan bile belli oluyor şehrin estetiği. Gerçekten yürümeye doyamayacağımız bir şey. Gezerken. Herkes denize giriyormuş ha. Plaj var burada. Nehrin kenarında denize giriyorlar. Neyse. Şimdi şehrin adını aldığı Peter ve Paul'un kalesine geldik. Şehrin kurucusu Rus çarı Peter. Büyük Peter diye geçiyor ve şehir adını aslında kurucusu olan Peter'den değil, Büyük Peter'den değil, onun da kendi adını aldı. İsa'nın havarisi olan Peter'den oluyor. Saint Peter. Bu kalede zaten onlara atıf olması için kurulmuş bir kale. Ve şehri bu kalenin etrafında, yani burası bir ada gibi, yani Neva'nın zaten her tarafı, St. Petersburg'un her tarafında böyle küçük küçük adalar var. Burası Tavşan Adası olarak geçiyor aynı zamanda. Ve bir ada, bu adanın etrafına şehir kurulup yayılmaya başlıyor. Şehir kurulurken Büyük Peter şeyden çok ilham alıyor. Avrupa'nın birçok şehrinden çok ilham alıyor. Özellikle Amsterdam'dan, Venedik'ten. Yani o şehirlerin kuruluşuna çok özeniyor ve Avrupalı mimarları zaten getirip çalıştırıyor. Peter çok ilginç bir adam. Aynı zamanda birazcık deli de bir adam. Zaten insanları hem denetlemek için hem de şey yapmak için limanda işçi olarak çalıştığı söyleniyor. İlginç bir adam.
Burada bahsedilen Büyük Peter. İlginç bir heykeli var. Neden böyle yapmışlar acaba? Kafası çok ilginç duruyor. Gerçekten böyleymiş, merak ettim. Я заскочила, за это. Уже это уже после, ну, болело. Bu heykelde resmedilen yüz aynı zamanda öldüğünde yüzünden alınan maskeymiş yani. Öldüğündeki yüz ifadesi ve böyleymiş gerçekten. Ölüm maskesiyle alınıp öyle heykel yapılmış. Evet, garip. Garip duruyor. Moskova'yı hiç sevmiyor Büyük Peter. Böyle çok sıkıcı ve buluyor orayı. Nasıl derler, biraz köylü buluyor galiba Moskova'yı. Daha Avrupa'yı bir şey yapmak istiyor. O zamanlar geliyor. Yani işte St. Petersburg'un olduğu bir bölge. Büyük Peter Moskova'dan o kadar çok sıkılıyor, o kadar çok sevmiyor ki geliyor böyle tam Avrupa'nın sınırına, hem Avrupa'dan daha güzel hem de Avrupa'ya benzer bir şehir kuruyor. Zaten Rusya'nın Venedik'i diyorlar buraya. Kendisi de burada yabancı bütün Avrupa'daki önemli mimarları çağırıp onların hepsini kendisi çizdiriyor şehri. Hem büyük hem de deli bir adam. Тоже мучился. St. Petersburg çok güzel bir şehir ya. Helikopter turu varmış. 7.000 ruble. 15 dakika uçuruyor. Bu da helikopter. Bu helikopterle 15 dakika 7.000 rubleye uçuyorsun. 7.000 ruble hemen hemen 3.000-3.500 lira falan yapıyor. Yani direkt ikiye bölüyorum ben. Türk lirası şeyiyle hesaplarken. Tam 2 katı gibi bir şey çıkıyor çünkü. Bu helikopterle işte 7.000 lira ruble veriyorsun. 15 dakika uçuyorsun. Böyle bir şehir turu varmış. Güzel aslında ya. 7.000 ruble de verilir yani. Öyle çok büyük bir şey değil. 3.500 lira. Tamam. Şu an benim için büyük bir şey. Ama normal bir zamanda normal bir şey için verilir. Ben burada uzun kalmayı planladığım için daha hesaplı bir seyahat yapmak istiyorum. 1 aylık vizem var. 1 ay Rusya'dayım. Bunun için de daha hesaplı bir şekilde gitmem gerekiyor. Çünkü aynı zamanda nakit paramı da çok harcamamam gerekiyor. Çünkü kart kullanamıyorum. Hesaplı olmanın bir şeyi burada bu aslında yani. Hesaplı olmak zorundayım çünkü nakit param biterse ben de biterim. Rusya'ya gelirken o yüzden bu tarz şeyleri, yani gelmek isteyenleriniz varsa bu tarz durumları çok iyi planlaması gerekiyor. Yani yapılacak her etkinliğin çok iyi planlanması gerekiyor. Çünkü para çekemiyorsunuz. Hiçbir şekilde kredi kartı kullanamıyorsunuz. Yanınızda ne kadar nakit varsa onunla idare etmek zorundasınız. Yani elinizdeki bütün parayı nakite çevirip öyle gelmek zorundasınız. Helikopter turu çok ilginç. Yarın gidiyoruz. Burası böyle Peter ve Paul'un kalesi. Yani Büyük Peter şehrin kurucusu olan
Rus çarı. Büyük çar. Şehir aslında birçok kere ismini değiştiriyor. Önce St. Petersburg'da yanılıyor. Sonra Almanlarla yanlış hatırlamıyorsam bir savaş yanlış hatırlamıyorsam değil, direkt Almanlarla savaş. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da milliyetçilik biraz alıp ilerlediğinde bu kelimeden rahatsız oluyorlar. Daha Slavik bir şey olması için Petrograd kullanıyorlar. Grad'ı da belki aranızda şeye gidenler varsa, Belgrad'a gidenler falan varsa bilir. Yani Grad da daha Slavik bir dilde, Slav dillerinde şehir vurgusu veren kelime. Hatta Belgrad'ın kendisi Novigrad, aynı zamanda Starigrad, yani daha Slavik bir vurgu olması için. Aynı şekilde Petersburg'u da Petrograd diye çeviriyorlar. Yani Peter'in şehri. Yine aynı anlamda ama daha Slav bir anlamda. Sonrasında Ekim devriminden sonra da zaten devrim bu şehirde oluyor. Yani St. Petersburg'da başlayan bir devrim var. Petrograd'a daha doğrusu Leningrad adını veriyorlar. Yani Lenin'in şehri. Burada Kışlık Sarayı burada basıyorlar. Devrimi burada yapıyorlar. Oralara da gideceğiz. Kışlık Saray'a da gideceğiz. Burası da Tavşan Adası'nın dışarıdan görünüşü, köprüden göreceğiz şimdi. Tabii karşısında da Ermitaj var. Ermitaj Müzesi. Oraya da gideceğiz. Hangi gideceğim bilmiyorum. Bak. Tipine bak. Çok tatlı bir şeydi. Gidiyor. Şimdi geldiğimiz köprüden geri dönüyorum. Biraz da bu tarafta gezelim. Tavşan Adası şehrin kurulduğu ada. Buradan bütün St. Petersburg Ovası'na yayılmış şehir. Gelirken Nevski Caddesi'nden geçmiştim. Biraz tabii valizle olduğum için zorladı. Yani çok dikkat edemedim ama çok büyük, çok güzel bir cadde. Şimdi oraya geri döneceğim. Biraz Alexander Nevski'den de bahsederiz. Oraya gittiğimizde. Tipoçkin Müzesi köprüsü. Tipoçkin Köprüsü. Evet, Ermitaj. Görünüyor. Bunlar tabii o zaman yani Çarlarının büyük sarayları. Haşmetli büyük sarayları. Bu şehir, aklımdaki bir şey söyleyeyim. Bu şehir İstanbul'a çok benziyor. Geldiğimden beri kafamda bu var. Yani böyle sanki burası da şeymiş gibi yani. Sanki Boğaz'ın ortasıymış gibi. Boğaz'ın ortası olmasa da böyle şehirde gerçekten bir İstanbul havası var. Bilmiyorum. Moskova'ya gidince oraya da bakacağım. Eğer Moskova'da Ankara'ya benziyorsa kız gideceksin. Allah'ım. Kamerayı koymuş fotoğraf, video çekiyor. TikTok çekiyor muhtemelen. Düştü ama. Bu şehir, ne diyorum ha? Bu şehir aşırı İstanbul vibe veriyor. St. Petersburg. Hem sarayların hem de kavganın şehri gibi. Mesajı verdik. Yani hem Çarların en büyük sarayları, en büyük şehirleri var burada. Hem de devrimin başlangıcı da burada olmuş. Boş bir şehir. Açık hava müzesi gibi şehir ya. Her tarafında müze var. Her elinize attığınız her binada bir müze var.
Şehrin sokakları zaten çok güzel. Yani hani böyle ara ara bazı sokaklara girip dağılıyorsun. O çok ayrı. Ama onun dışında da her yer açık hava müzesi gibi. Nereye gezeceğini şaşırıyor insan. Neye geldik? Kanlı Kilise'ye. Kilisenin bir önemi var. Kilise 2. Alexander adına 3. Alexander tarafından yaptırılıyor. Kendisi Petersburg'da, yani şuralarda, tam olarak buralarda bir yer, şu kıyıda, şu nehrin kıyısında bir sosyalist örgüt tarafından suikaste uğrayıp ölmüş bir adam aynı zamanda. Örgütün adı çok tanıdık gelecek. Yani daha doğrusu bir kere daha duracağız. Narodnaya Volga olması lazım. Ya da o tarz bir şeydi. Yani Narodna şeyle, halkçılıkla alakalı bir örgüt. Ne güzel açıkladın ya öyle. Yani arkadaşlar, koca caddelerde yolun ortası atlıyorum. Bir tane insanoğlu diye korna çalmıyor. Bir insan evladı bile demiyor ki sen niye bu yola tek başına böyle atlıyorsun. Yaya geçtiğin sürece her yerden geçebilirsin. Bu kiliseyi buraya 3. Alexander yapıyor. Babası 2. Alexander reformist bir çar olarak biliniyor ama çardır işte. Çok da bir şeyi yok. Ve buna o yüzden kanlı kilise diyorlar. Şu birazcık da nehre doğru çıkıntısı var kilisenin. Muhtemelen şu kısmı tadilatta sarmışlar etrafını. Narodnaya Volya'nın 3. Alexander'a da bir suikast düzenleme şeyi var, eylemi var. Ya bir suikast eylemi var. Bu sefer bu suikast engelleniyor. Ve bu suikast engellendikten sonra idama gönderilen devrimci bir grup var. Bu devrimci grubun içinde bir adam daha var. Diğerlerinden birazcık farklı. Adı Alexander Ulyanov. Vladimir Lenin'in ağabeyi ve fikirlerinin esasında en büyük kaynaklarından, yani en büyük ilham kaynaklarından birisi kendisini. Lenin ağabeyi sayesinde kendini daha bulmuş bir şekilde ilerliyor ve yani ağabeyinin ölümü, hem ağabeyinin hem babasının ölümü çok arka arkaya gerçekleşiyor. Bunlar yüzünden daha kinli ve daha ilginç bir aile zaten Ulyanov ailesi. Her bir ferdi aşırı derecede devrimci, ilerici, aydın bir bireylerden oluşuyor. Yani ablası da ve keza erkek kardeşi de hepsi aynılar. Ama ağabey Lenin için farklı, çok iyi anlaşıyorlarmış. Bu yüzden onun ölümü Lenin üzerinde çok başka bir etki bırakıyor. Aynı zamanda Alexander Ulyanov'un çok iyi bir bilim insanı olduğu da söylenir. Yani idam edilmesi iyi bir biyolog olabilirmiş. Kiliseye de buradan bakalım. İnsana el sallıyorlar. Böyle. Kilisenin hikayesi de bu kadar. Birazcık da Kazan Katedrali'nin arkasını görelim. Ay, kargalar çocukçuyu saldırıyorlar.